Günün birinde antik dünyanın en donanımlı, böyle en ağır zırhlı ordusuna komuta ediyorsun diyelim. Hem de devasa bir ordu yani. Aynen öyle. 120 bin kişilik muazzam bir güçle yerel bir isyanı bastırmak için sarp bir dağ geçidine giriyorsun. Ve ordundan tek bir kişi bile o vadiden sağ çıkamıyor. Akıl alır gibi değil gerçekten. Bırakın zafer kazanmayı, hani koskoca bir ordu coğrafyanın ta kendisi tarafından yutuluyor. Evet, yanlış duymadın. Milattan önce 400'lerde bugünkü Zagros ve Toros dağlarının o acımasız topografyasında tam olarak bu yaşandı. Hem de o dönemin yenilmez sanılan askerlerine karşı. Kesinlikle. Merhaba, sürekli öğrenmeyi seven, bilgi bombardımanında boğulmadan meselenin özünü kavramak isteyen dinleyicimiz. Senin için bugün gerçekten zihin açıcı bir kaynak yığınını masaya yatırdık. Oldukça iddialı bir araştırma yığını var önümüzde. Genelde tarihe bakarken merceğimizi çok dar tutarız ya. Hani tek bir savaşa veya spesifik bir antlaşmaya odaklanırız. Ama bugün amacımız bu değil. Bugün bu kaynakları en geniş bir biçimde incelemek için buradayız. Sadece bir yüzyıla değil, tam 5000 yıllık devasa bir serüvene makro bir pencereden bakacağız. Evet, yani bu makro pencereden baktığımızda aslında birbirinden tamamen kopuk gibi görünen olayların nasıl kusursuz bir zincirin halkaları olduğunu fark ediyoruz. Önümüzdeki belgeler gerçekten çok çeşitli. Neler var mesela, biraz özetlesene. Sümerlerin kil tabletlerindeki o etimolojik kodlardan tut da Mezopotamya'nın kaderini değiştiren askeri devrimlere kadar, hatta savaş alanında orduları donduran güneş tutulmalarından biraz önce bahsettiğin o Xenofon'un dağlarda yaşadığı dehşete kadar uzanıyor belgeler. İnanılmaz bir yelpaze. Aynen öyle. Bu kaynaklar bize o coğrafyada Gutiler, Medler ve Karduklar gibi isimlerle anılan ve günümüzde Kürtlerin antik çağdaki ataları olarak kabul edilen halkların nasıl kesintisiz bir kültürel damar oluşturduğunu gösteriyor. O zaman hiç beklemeden bu anlatının en temeline inelim. Çünkü kaynakların bizi götürdüğü ilk nokta, kılıçların veya kralların dünyası değil. Doğrudan kelimelerin dünyası. Aynen öyle, kelimeler. İşin coğrafya ve isimlendirme boyutu. Belgelerde milattan önce 3000'lere, ta Sümerlere kadar giden bir etimolojik kökenden bahsediliyor. Sümerce'de kur kelimesi dağ anlamına geliyor. Evet. Buna aidiyet veya mensubiyet bildiren ti eki eklendiğinde kurti kelimesi ortaya çıkıyor. Yani tam çevirisiyle dağın halkı veya dağlı gibi bir kavram. İşte işin en çarpıcı kısmı bu ismin sadece Sümerlere özgü kalmaması. Masamızdaki notlarda J.R. Driver adında ünlü bir dil bilimcinin araştırması var. Evet, o araştırma çok ilginçti. Driver yazıtları kronolojik olarak taradığında çok tuhaf bir dil bilimsel fosille karşılaşıyor. Düşünün, Sümerlerden sonra Babiller, Asurlular, Grekler, Persler, hatta çok daha sonra Arap tarihçileri hep aynı merkez kökü kullanmış. Yani birbirinden tamamen farklı dil ailelerinde bu KRD veya KRT kökü binlerce yıl korunmuş mu? Aynen. Greklerde Karduk oluyor, Perslerde Gurd oluyor, Sümerlerde Kurti. Ama o ana omurga hiç değişmiyor. Bir saniye, orada bir durmamız lazım. Dil bilimsel olarak bu bana pek mantıklı gelmiyor. Neden? Yani diller inanılmaz bir hızla evrilir. Biz bugün bırak 1000 yılı, birkaç yüzyıl önceki metinleri okurken zorlanıyoruz. İnternetin olmadığı, medeniyetlerin sürekli yıkılıp kurulduğu bir çağdan bahsediyoruz. Çok doğru bir nokta. Nasıl oluyor da İbranice'den Grekçe'ye kadar birbirine tamamen zıt diller aynı halk için bu 3 sessiz harfi inatla koruyor? Bu sadece bir tesadüf olamaz, değil mi? Harika bir sorgulama. Hayır, kesinlikle tesadüf değil. Çünkü antik çağda isimler bugünkü gibi masa başında belirlenmiyordu. Doğrudan doğanın ve coğrafyanın dikte ettiği bir gerçeklik vardı. Yani coğrafya isme mi dönüşüyordu? Tam olarak öyle. Bu kökün hayatta kalmasının sırrı o dağların yalıtılmışlığı. Sınırlar değişiyor, ovalardaki imparatorluklar yıkılıyor falan ama Zagros ve Toroslardaki o halk büyük asimilasyonlara maruz kalmadan aynı yerde yaşamaya devam ediyor. Anladım. Coğrafya o kadar zorlu ki dışarıdan gelen kimse oranın demografisini değiştiremiyor. Kesinlikle.
Dolayısıyla etraftaki tüm o büyük medeniyetler dağlara baktıklarında hep aynı insanları görüyorlar. Ve binlerce yıl önce atalarının kullandığı kelimeyi kendi dillerine uyarlayarak yola devam ediyorlar. Şöyle düşünelim o zaman, bugün biz nasıl Karadenizliler veya Adalılar diyorsak, o dönemde de coğrafya kimliğin ta kendisi olmuş. Dağlar adeta kelimeleri koruyan bir kasa görevi görmüş. Çok güzel bir benzetme. Ama bu dağın halkı her zaman o kasanın içinde uslu uslu beklemiyor, değil mi? İşin rengi değişiyor ve o dağlardan çıkıp tüm Orta Doğu'nun haritasını yeniden çizdikleri bir döneme, yani Meda İmparatorluğu evresine geçiyoruz. Medler hakikaten çok kritik bir kırılma noktası. Ksenofon'un da Kürtlerin ataları arasında saydığı bu halk, günümüz İran'ın kuzeybatısıyla Azerbaycan civarında yaşıyor. Ve burada sahneye çok önemli bir figür çıkıyor. Evet, Siaksares veya bilinen diğer adıyla Keyhüsrev. Siaksares, o döneme kadar sadece kendi vadisini savunan, düzensiz vurkaç taktikleri yapan aşiretleri alıp dönemin en profesyonel, düzenli ordusuna dönüştürüyor. İşte ben tam olarak bu mekanizmayı merak ediyorum. Başına buyruk yaşayan dağlık kabileleri alıp nasıl disiplinli bir orduya ikna ediyorsun? Üstelik bu yeni ordu gidip tam 1000 yıllık Asur İmparatorluğunu haritadan siliyor. Sadece elinize kılıç alın demekle olacak iş değil tabii. Asla değil. Nasıl başarıyorlar bunu? Siaksares'in dehası onlara sadece bir askeri formasyon dayatmak değildi. Onlara ortak bir varoluş amacı verdi. Asurlular inanılmaz derecede asimile edici ve acımasız bir imparatorluktu. Herodot'un anlattığı bir detay var mesela. Neydi o? Medler'de korkusu var. Biz ayrı kandan olduğumuz için Persler tarafından köleleştirileceğiz veya yok edileceğiz endişesi. Çok derin bir etnik bilinç bu. Yani o yok olma korkusunu askeri bir disipline kanalize ediyorlar. Asur İmparatorluğu karşısında taktiksel olarak evrimleşmiş bir güç bulunca çöküşten kurtulamıyor. Düşünsene, 1000 yıllık bir imparatorluk yerle bir oluyor. Ve bu rüzgarla Med ordusu sınırlarını ta Anadolu'nun batısına, Lidya'ya kadar genişletiyor. Orada da o meşhur tarihi an yaşanıyor işte. Evet, Kızılırmak yakınlarındaki savaş ve Thales güneş tutulması. Gökyüzü bir anda kapanıyor. Biz bugün tutulmanın ne olduğunu biliyoruz tabii ama kaynaklar Medlerin güneşi kutsal saydığını ve bu yüzden savaşı anında durdurup barış imzaladıklarını söylüyor. İnanılmaz bir an o. Acaba diyorum, hani burada biraz sorgulayalım. O kadar stratejik bir savaşı sadece dindar bir korkuyla mı bitirdiler? Yoksa iki tarafta yıllardır süren bu tıkanmış savaşı bitirmek için kozmik bir bahane mi arıyordu? Antik siyaseti okumak için çok doğru bir yerdesin bence. Muhtemelen ikisinin mükemmel bir kesişimiydi. O an gökyüzü ilahi bir ateşkes ilan etmiş gibi algılandı. Güneş bir nevi hakemlik yaptı yani. Aynen öyle. Medler için güneş sadece bir gök cismi değil, adaletin ve mutlak otoritenin sembolüydü. En yüksek otorite yüzünü çeviriyorsa savaşmaya devam edemezlerdi. Ama asıl büyüleyici olan şey bu inancın binlerce yıllık kalıcılığı. Nasıl yani, günümüze kadar mı? Tabii, İslamiyet gibi son derece büyük bir tek tanrılı dinin kabulünden sonra bile o güneş motifi yok olmuyor. Bugün o coğrafyadaki Kürtlerin evlerinde, dokudukları halılarda veya mezar taşlarında o binlerce yıllık sembolü hala görürsün. İnançlar değişiyor ama o kültürel hafıza bir şekilde taşa, halıya kazınıp devam ediyor. Çok etkileyici. Peki bu imparatorluk yıkan asimetrik güçten bahsetmişken merceğimizi yeniden o en geniş açıya alalım. Medlerden tam 1500 yıl öncesine. Gutiler dönemine gidiyoruz. Aynen. Akkad İmparatorluğu ve Gutiler aslında Medlerin yaptığı o dağdan inip devlet devirme işinin çok daha eski bir versiyonu bu. Gutiler, Mezopotamya tarihi için tam bir kilit noktası. Sümer, Babil ve Asur kaynaklarının hepsi Zagroslar'da yaşayan bu Guti halkından bahseder. Akkadlar o dönem Naram-Sin önderliğinde devasa ve yayılmacı bir güç. Ama Gutiler yine o coğrafya avantajını kullanıyorlar, değil mi? Evet, dağlardan ani akınlar düzenleyip ticaret yollarını kesiyorlar, ağır Akkad piyadelerini asimetrik taktiklerle öyle bir yıpratıyorlar ki sonunda imparatorluğu yıkıp Mezopotamya'ya hükmediyorlar. Bak işte bu belgeleri okurken beni gerçekten güldüren bir detay oldu. Nedir o? Bugün kalkıp Louvre Müzesi'ne gitsen orada Akkad kralı Naram-Sin'in zafer stelini görürsün. Taşa kazınan tasvirde Naram-Sin Gutilerin cesetlerine basa basa göğe yükseliyor.
Evet, çok meşhur bir siteldir o. Sonrasında bir de Sümer kralının Guti kralının nasıl yendiğini anlatan tabletler var. Yani müzeye baksan Gutiler hep ezilen, üzerine basılan bir grup. Ama gerçek tarihe bakıyoruz, adamlar koca Akatları yıkmış ve yüzyıllarca oraya hükmetmiş. Taşa kazınan PR çalışmasıyla gerçek tarih birbirine ne kadar zıt, değil mi? Kesinlikle öyle. Antik kralların o dikili taşlarını dönemin sosyal medyası veya ana akım medyası gibi düşünmek lazım. Bildiğin propaganda yani. Tamamen halkla ilişkiler. Naram-Sin gibi kendini tanrı ilan etmiş biri zayıflık gösteremezdi. Orduları yok olsa bile şehre döndüğünde zafer anıtı diktirmek zorundaydı ki halk isyan etmesin. Ama heykeli diktikten kısa süre sonra tarih sahnesinden siliniyorlar. Aynen öyle. Gutiler oraya sadece yağma için gelmedi. Karmaşık Mezopotamya bürokrasisine entegre oldular ve Sovyet ansiklopedisi gibi modern kaynakların da doğruladığı üzere günümüz Kürtlerinin antik ataları olarak çok derin bir iz bıraktılar. Anladım. O zaman büyük imparatorlukların bu PR yalanlarından, makro stratejilerinden biraz çıkalım. Büyüteci, o Sarp dağlarda yürüyen sıradan askerlerin seviyesine indirelim. Milattan önce 400'lere gidiyoruz. Evet, yabancı bir ordu o geçitlere girdiğinde ne yaşıyordu ona bakalım. Xenofon'un meşhur Anabasis kitabından Kardukları dinleyelim senden. Xenofon'un yazdıkları askeri tarih açısından muazzam bir hazinedir. 10.000 Yunan askeri Pers topraklarında mahsur kalıyor ve geri çekilme rotası izliyorlar. Ve yolları Botan Vadisi civarına düşüyor. Evet, Kardukların bölgesine. Xenofon, onları hiçbir krala boyun eğmeyen tamamen bağımsız dağlılar olarak tanımlar. Ve kitabında şu müthiş detayı verir. Pers kralı bu bölgeyi itaat altına almak için 120.000 kişilik ağır zırhlı bir kraliyet ordusu göndermiş. 120.000, dile kolay. Ve Xenofon'un ifadesiyle o ordudan tek bir kişi bile geri dönememiş. Ben bunu zihnimde canlandırmaya çalışıyorum. Düz ovada yenilmez olan o ordu daracık bir vadiye giriyor. Bu tam bir asimetrik savaş örneği aslında. Kesinlikle öyle. Hani teknoloji olarak çok üstün olabilirsin ama kılıçla arı sürüsüne dalmak gibi bir şey bu. Ağır formasyonlar o yokuşlarda bir tabuta dönüşüyor. Kardukların lojistik yükü yok, rüzgarı uçurmu silah gibi kullanıyorlar. Ksenofon o geri çekilişi anlatırken resmen dehşeti yaşıyor. Kardukların yüksek kayalıklardan şarkılar söyleyerek, naralar atarak saldırdığını yazıyor. Dağların zirvelerinde ateşler yakarak kendi aralarında haberleşiyorlarmış. Yani dağlar 120.000 kişiyi yutacak bir organizmaya dönüşmüş. Aynen öyle. Coğrafya muazzam bir kuvvet çarpanı. Ateşle haberleşme de dönemi için inanılmaz bir istihbarat ağı. Ama işin sadece askeri boyutu yok. Bu kültürün nesiller boyu aktarıldığına dair çok acayip bir kanıt var elimizde. Şu meşhur hızma detayı değil mi? Evet, Ksenofon o ateşlerle karşılaştıktan tam 2300 yıl sonra 1890 yılında Isabella Bird adında bir seyyah Bitlis bölgesine gidiyor. Yüzlerce yıl sonra aynı topraklarda. Aynen. Kadın bölgedeki Kürt kadınlarının burunlarına taktığı gümüş bir hızmayı fark ediyor. Ve araştırınca görüyor ki bu sıradan bir moda veya yöresel takı değil. Doğrudan o antik Karduk savaşçılarından kalma bir gelenek. Tam isabet. Milattan önce 400'lerde o dağları savunan Karduklu atalarından kalma kesintisiz bir miras. Bir an durup düşününce akıl alır gibi değil. Milattan önce 400 yılında Pers ordusunu pusuya düşüren savaşçının kültürü, 1890'larda bir kadının yüzündeki gümüş hızmada yaşıyor. Ne muazzam bir direnç. Bugünkü en geniş biçimde inceleme misyonumuzu toparlarsak aslında tablo çok net. 5000 yıllık o kurt defanesinden yola çıktık. Gutilerin asimetrik zekasını, Medlerin düzenli ordularını, güneş tutulmalarını ve Kardukların dağlardaki direnişini gördük. İsimler çağlara göre değişse de o bağımsızlık ruhu ve kültürel omurga hep ayakta kalmış. Sürekli öğrenmeyi seven dinleyicimiz, birlikte yaptığımız bu derinlemesine kazının sonuna geldik. Bugün imparatorluklardan, yok olan devasa ordulardan bahsettik ama beni en çok vuran şey ne oldu biliyor musun? O gümüş hızma meselesi.
Ksenofond'un ordusunu dehşete düşüren o ruhun, yüzyıllar sonra basit bir takıda sessizce yaşamaya devam etmesi. Bu da insana şunu sorgulatıyor gerçekten. Şu an senin kendi hayatında, çevrende veya ailende sıradan bir aksesuar ya da önemsiz bir alışkanlık sandığın şeyler, acaba onlar da binlerce yıl önce yaşamış, antik bir halkın, çoktan unutulduğu sanılan bir direnişin veya dağlarda yakılan o haberleşme ateşinin günümüze ulaşan sessiz bir mirası olabilir mi? Bir dahaki sefere etrafındaki o sıradan eşyalara bir de bu gözle bak. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.